Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim, yani işinde de hayran oldum, kişiliğine de hayran oldum. ederim. Başak Dizer Tatlıtuğ var. Merhabalar, merhaba. Herkese merhaba. Başak'cığım, sorularıma geçiyorum. Tabii. Şimdi siz çekime başlamadan önce size zaten sordum. Hani Başak Dizer'e ne sormak istersiniz diye. Yağıyor sorularınız. Evet, yağıyor. Onunla beraber seçeceğiz şimdi neler yok. Ama ben önce bizim ekibin, benim hazırlamış olduğumuz sorular var. Başlıyor. Şimdi ilk öğrenmek istediğim, biz Başak Dizer'i ilk nasıl tanıdık? Aslında bizim seninle öyle bir geçmişimiz var, hatırlarsın. 2010'da ben şöyle net hatırlıyorum. Vogue dergisine ne giysem, bugün ne giydim? Doğru. Hatırlıyor Evet, musun? öyle bir şey Ben var. de böyle Doğru, ikinci, çalışıyorsun. üçüncü kişi falanım. Her gün fotoğraf koyuyoruz falan. Senin de o zaman blogun var. Moda ve Sosyete ve bana ismi çok enteresan gelmişti o zaman, Moda ve Sosyete. Ben de seni takip ediyorum. Sen oradakileri oraya almaya başladın. İşte Başak bunu giydi, onu giydi diye. Ya Hatta ben beğendim, sana, evet. benim çok hoşuma gitti de mesaj atmıştım şeyin altına. Çok teşekkür ederim düşüncelerin için. 2009 veya 2010. Ben 2008'i açtım, doğru. Tamam. Ben bak Çünkü ben de tamamen aklımdan 2010'da o çıkmış. Vogue dergisinin şeyini yapmıştım. İlk üçüncü kişi falandım. O zaman sosyal medya da yok. Blog çok önemli. Herkes blog takip ediyor ve sen çok az insandan biriydin o zaman. Ay canım çok teşekkür ederim. Hatırlıyorum. Ben unutmuşum. Asla aklımda yok. Süper bir şey var. Ve Hafızam Fashion var. Week'lerde falan karşılaşıyorduk. Hep Fashion Week. Peki biz Başak Dizer'i neyle tanıdık? İlk çıkışı nasıl oldu? Dizi stylingiyle oldu. Ben aslında öncesi var tabii. Ben yaklaşık işte 3,5 sene Vakko'da tasarımcı olarak çalışıyordum ve erkek üstüne tasarım yapıyordum. Sonra da Bilsar'a geçtim. Orada da erkek koleksiyonları yapıyordum. Sonra bizim Deniz'le tanışmamız Ay, orada. müthiş ikili, Evet. müthiş. Deniz Marşal ayrı bir hikayedir. Onu ayrıca Öpüyoruz buraya Denizciğim seni. alacağız inşallah, değil Geleceksin, mi? Sen de geleceksin Deniz. İşte Deniz'le birlikte ortak stil danışmanlığı, gardırop detoksu, kişiye özel alışveriş danışmanlığı diye bir şirket kurduk. Sene İkimiz de- kaçtı? Sene 2008. 2008. Ay çok güzel. Çok Evet. eski. Evet, internet sitemiz var. O zaman sosyal medya yok. Bize Yok. yardımcı olacak hiçbir şey yok. Kerem Çatay, Ay Yapım sahibi, bizim çok yakın arkadaşımız. Biz Deniz'le böyle havalara girdik. Gittik Kerem'e. Kerem dedik biz moda programı yapmak istiyoruz. Bize moda programı yap. O zaman Elma TV var. O da onun sahibi. Dedi ki ben size moda programı dışında başka bir şey söyleyeceğim dedi. Ben yeni bir dizi yapıyorum bu sene dedi. Aşkı Memnu'yu söyledi. dizisi. Evet, dizisi. Of yani yok. Ötesi yok yani. Evet, Kerem Çatay şimdi Ay Yapım sahibi olarak benim de çok güzel bir dizi var elimde dedi. İşte oyuncuları söyledi. Ama dedi bu çok farklı bir dizi olacak dedi. Zenginlik ve böyle işte gösteriş, şaşa her şeyi içinde barındıracak. Siz dedi onun başrollerini giydirin. Giydirin. Ama ben istiyorum ki herkes o şeyin hakkını versin. O konağın. Tamam, Beren var. Var, Nebahat Çehre var, Beren Saat, Hepsi, Kıvanç Tatlıtuğ. hepsini siz şey yaptınız. Evet. Sadece Hazal Kaya yoktu bizde. Nihal karakteri bizde değildi. Bilmiyorum neden. Öyle Allah Allah. gelişti. Peyker bizdeydi. Ha, bir de 5 okey. kişi. Tamam. Zaten bunlar da hepsi çok iyi giyinenler Evet. diyerekten. Şöyle. Biz işte ya bize dizi dediği zaman Kerem biz şöyle oldu. Ne dizisi? Dizi mi? Yok biz dizi falan istemiyoruz. Biz program yapacağız deyip. Yani bizim de hiç düşündüğümüz gibi bir şey olmadı. Çok üst bir şey oldu bizim için de. Ya Öngöremedik yani o kadar. Bence kimse göremedi. Kimse Müthiş. göremedi Bence kimse göremedi. Bir tek herhalde Kerem Çatay Evet, inanmış çok bu işe kesinlikle, belli. aynen. Çok ileri görüşlü oldu. Ve hala üstünden kaç sene geçmesine rağmen 10 sene. müthiş birçok markanın da çıkışı oldu. Sizin çıkışınız Evet. oldu. İsimlerin, oyuncular hepsi star oldu. Evet. Değil mi? Şimdi şöyle, normalde dizide stil danışmanlığı zaten yok. Başrol giydirme diye bir şey yok. Genelde Merter ve Osman Bey markalarından toplanıyor ürünler. Ve öyle giydiriliyor kostüm ekipleri. Biz ilk kez gerçek markalardan anlaşmalar yaparak ürün aldık. İşte Ralph Lauren, Burberry, Fred Bütün- Perry hayır. var. Fred Perry zaten diziyle beraber patladı. Mücevherler gerçekti, pırlantalar, elmaslar. Başında adam duruyordu sette. Nebahat Çehre'nin takılarının başında adam duruyordu. Çünkü yani çok pahalı ürünlerdi. Pahalı, Her şey evet. gerçekti. Telefonlar, arabalar ilk orada kullanıldı. Hande iPhone Kunaçov ilk orada falandı galiba, değil mi? çıkmıştı. Hande Kunaçov doğru söylüyor olabilir miyim, değil mi? Anladım, takıları, Takıları, büyük değil büyük mi? takıları. Büyük Evet. Çok iyiydi. Başka bütün markalar vardı. Yabancı bütün markaları kullandık. Peki benim şöyle minik bir araya gireceğim. Merak ettim, hani sahneleri siz önceden alıyorsunuz. O sahneye göre bütün kıyafetleri Anlatayım. hani. Hı hı. O nasıl Önce oluyor? dizi başlamadan önce karakter analiziyle başlıyor. Bize karakter analizleri geliyor. Bu işte karakter nasıl giyinir, ne giyer ne giymez, hangi ortamlarda nasıl stil yapar. Biz onların gardırobunu yapıyoruz baştan. Ve kostüm provalarında gelen ilk senaryonun birinci, ikinci bölümün neredeyse her sahnesini giydirip onaylıyoruz. Yani yönetmen, yapımcı
yapımcı, senarist ve biz olduğumuz bir kostüm provasında her şey baştan okeyleniyor. Okey. Sonra bir iki bölüm öyle devam ediyor. Sonra senaryo geldikçe, evet senaryo okunuyor. Oradaki işte dramaturjiye göre akşam yemeği, işte üzgün bir akşam yemeği, mutlu bir akşam yemeği ya da ne bileyim işte kavga anı. Ona göre sen bir kostüm bulman gerekiyor, çıkartman gerekiyor. O kendi stiline göre bir ayarlama yapıyorsun. O stili bozmadan, O stili belli bozmadan. renkleri var, belli tarzı var. O tarzın dışına çıkmadan bir styling yapıyorsun. Yaklaşık bir bölümde bir başrolün 7-8 tane kostümü oluyor. Biz 5 başrol giydiriyoruz düşün mesela. Her bölümde hepsi 5'er tane giyse 25 tane kombin yapılıyor styling Oo, olarak. tamam, evet, Çantası, tamam. ayakkabı. Ya çok Her zor bir şeyi iş düşünmeniz aslında. lazım. Ekip olarak çalışıyoruz. Kostüm ayrı. Bir de kostüm ekibi vardır setlerde. Onlar bütün kasta bakar. Bir de başrollerin işte giyinmelerinde falan da yardımcı olur. Biz de işte Deniz'le haftanın bir günü sete gidip onların bütün kombinlerini kendilerine veriyorduk, giydiriyorduk. Şu an hala devam ediyor değil mi? Şu an Devam- evet, bizim hala 10 devam sene ediyorsun, oldu. 10 sene oldu. 13-15 tane dizi yapmışız. Ya hangi diziler yaptın? Başak? Hemen söyleyeyim. Çok bilinenleri söyleyeyim. Kuzey Güney, Kara Sevda, Efsane dizi ya o da. Medcezir, Ay. Fatma Gül'ün Suçu Ne, En Kara Para efsane. Aşk, Aa çok güzel. Fi. Fi. Evet. Doğru evet. Evet. Şahsiyet var. Ay, Cesur ve evet. Güzel. Ay, yeter. 20 Harika dakika. yapmışsın Tuğba Başak. Büyüksün 20 dakika. Kördüğüm. Samanyolu Özcan. Ya giydirmediğim erkek jön kalmadı Peki benim. merak ediyorum. Ay, evet tamam buna geleceğiz. Peki merak edeyim hep böyle içine ikinizin de böyle partner olarak Deniz'le beraber içinizde böyle ah keşke bu diziyi biz giydirseydik dediğiniz bir dizi var mı? Şu an gerçekten hatırlamadım Gelmedi. ama Tamam. Mutlaka. o düşünürüm. Ha sen. Ha yok Ha. Türk soruyorum yerlilerde ama tabii yabancılardan da olabilir. 80 City gibi bir şey. Keşke evet öyle bir şey olsa bizde de tekrar Of. yapsak. Peki Başak merak ediyorum. Dur neyi merak ediyorum? Çok komik. Haydi unuttum o an o yüzden bir dakika. Seçeyim ben bunu. Ay 13. seçsene Başak. 13 mi? Hayır. Çantamda bulunan şey. çantası Çantamda yok. hep Çantasız geldi galiba. Spor çantam var, normal çantam var. O yüzden... Ay yok tamam ona Tamam, girmeyelim. çantamda hep bulunan şey yeşil çay. Ya, Çok komik. Şimdi tamam. Hayır Formu çünkü bir dakika. insanlar dalga geçiyorlar Ay bir benimle. dakika. Başak'ın nefis bir fiziği var. Harika. Teşekkür Her ederim. zaman öylesi. Nedir? Sırrı nedir bu? Mutlaka şimdi demin çünkü geldi. Biz kahve söyledik bir şey içer misiniz? Hayır dedi. Yeşil çayımı yanımda getirdim Evet, dedi. deli gibi böyle yeşil yeşil çay çay. topluyormuş bu ara. Evet. Ne de böyle minik sırların başka anlatsana birazcık Başak. Minik sır, yeni bir şeye başladım. Ah ne? 16 saat açlık. Ya gelirken Bir şey onu söyleyeceğim. konuşuyorduk Evet, biliyor musun? bence bunu yolda, yapın. Ya fasting. yapın yani şimdi böyle tavsiye etmek olmaz çünkü ben beslenme uzmanı değilim ama gerçekten çok fark ettiğini düşünüyorum. Yani istediğim gibi yiyorum. Yemediğim içinde zaman evet yiyorsun. o bende hiçbir şekilde bir kazanım olmuyor. Hani ne yesem yarar olayı yok. Zaten bende öyle bir şey yok. Yani vücut yapısı itibariyle zaten kilo olan biri değilim ama çok yediğim zaman 3 gün 5 gün üst üste özellikle yurt dışına gittiğimde yiyorum tabii ki. Rahat rahat. O zaman gerçekten hissediyorum bir doluluk geldiğini. Ama ne zaman bunu yapmaya başladım? Bu 16 saat açlık çok rahatlatıyor. Dümdüz bir karın oluyor ve akşam istediğinizi yiyebiliyorsunuz. Ertesi gün o kiloda oynama yapmıyor. Ama akşam belli bir saate kadar yiyorsun 8. yemeği. 8'de bırakıyorsun Sekiz. Ya yemeği, bırak- çiğnemeyi bırakıyoruz daha doğrusu değil mi? Evet. Bir şey de içebiliyorsun. Ama o Herhangi zaman bir şey erken çiğnemeyeceksin ama uyuyorsun. badem tanesi bile çiğnememek Ya gerekiyor. evet işte ama erken uyuyorsun o zaman. 12 diye uyursan evet 8 diyor. Ben erken uyuyan biri değilim ama 1-2 ise ben 9-10'a kadar ya önemli olan 16 saat. 8'de 9'da yiyip yemediğin değil. Ha, aslında evet doğru söylüyorsun. Mesela- saat kaçta bitirdiysen Üstüne artı 16 saat ekle. Yani ertesi gün öğle yemeğini geçip 2'de de yiyebilirsin ilk çünkü 10'da yemişsindir gece. Öbür gün saat 2'de de güzel bir öğle yemeğiyle başlayabilirsin. Sonra 4 saat bırakıyorsunuz. Bir öğün daha yiyorsunuz. Bitti. Kolay. Bir dakika fitlik yarıda kaldı. Çay ne oldu? Tamam çay ne oldu değil mi? Çaydan Tamam. sonra ne yapıyorsun? Bir dakika bir saniye. Şimdi bir saniye. Fit olayını fitlik olayını konuşuyorduk. Spor yapıyor musun? Düzey nasıl diyetin? Evet, her şeyi öğrenmek Tamam, istiyoruz. Başak. sporsuz olmuyor bu işler kesinlikle. Haftada kaç gün? Haftada 3-4 gün çok Yapıyorsun değil. mutlaka, Yapıyorum. pilates. Evet pilates yapmıyorum. Şimdi şöyle haftanın 3-4 günü muhakkak yürüyorum. 6 kilometre. Onu muhakkak koyuyorum işin içine. Cime gidiyorum. Cime gittiğim zaman her gün gitmem çok zor olduğu için haftanın 3 günü gittiğimde cim biter bitmez arkasına yoga ekliyorum. Hemen orada bir de yoga dersi yapıyorum. Bana çok iyi geliyor çünkü cimde kaslarınızı çalıştırıyorsunuz, yogada esniyorsunuz. O güzel bir Bu kadar benim. acaba bu kadar dingin hakikaten Başak'ta öyle bir şey var. Yani insan böyle
Evet, onu çok huzuru, söylüyorlar. huzuru yaşıyorsunuz. Evet, onu... Hakikaten Başak öyle bir enerjisi var. Bu yogadan mı Yok geliyor? yok yogaya ben çok ama yeni seni başladım. tanıdığımdan beri böylesin. Aynen, evet. O benim çocukluğumdan gelen bir şey. Ay hakikaten ya hep böyle aynı Evet, ses aşırı tonuyla bir sakinlik. konuşur. Hiç sesinin Doğrudur. tonu oynamaz. Evet. Çok böyle bir naif, zarif. Teşekkür ederim. Hep öyle. Öyle, o tamamen benim mizacım. Mizaç. Hep öyle Burcun söylerler. ne o zaman? Koç. Hayda. Yükselen diye söyleyeyim. Yengeç. Ha belki Dengeliyor biraz gibi. dengeli çünkü koç hiç olacak Hiç işte olacak böyle işte yerinde Benim duramaz. annem de koç çünkü Öyle çok mi? iyi biliyorum koçları. Evet değil mi? Böyledir. Ama benim yaşam tarzım çok enerjik. Hiç evde oturmayan bir insanım. Devamlı ya ofisteyim ya spordayım ya yürüyüşteyim ya dışarıdayım. Yaşam tarzım, konuşmam, yürüyüşüm, el hareketlerim, çok fazla sakarlık yaparım. Çok hızlı el hareketlerim ve yürüyüşüm. Ruhen bir dinginlik var. Var evet. Konuşmamda var, ruhen var ama yaşam tarzım asla böyle değil. Çok çok dinamik, çok spor, çok hareket eden bir insanım. Çok güzel. Peki geliyor bir diğer soru. Başak birazcık erkek stili konuşmak istiyoruz. İşte 2020'ye giriyoruz. Yeni eşine tatildeydiniz. Evet. Orada kazak. kazayla Çok o olay oldu. kasketiyle epey böyle bir konuşuldu. Çok bir dikkat çekti. Daha önce bir İrlanda'ya mı gitmiştiniz? Orada İngiltere, oradaki Kuzey İngiltere'ye kıyafetler, gittik. hatta ben de yazdım, bayıldım, yazdın koydum. mı? Tabii çok iyiydi. Şimdi nedir hani bu yeni 2020'de hani biz Türk olarak tabii ki herhalde Kıvanç Tatlıtuğ'u göreceğiz herhalde örneklerini. Çünkü şimdi benim o hareket etme alanım oluyor Kıvanç'a. çok. Çünkü ne verseniz zaten çok yakışıyor. Ben de çok araştırıyorum tabii erkek kıyafeti nedir ne moda. Gördüğüm şeylerden bunu muhakkak alman lazım. Bunu alalım. Bak bu sana çok yakışacak. Yapıyorum tabii. O da taktığı zaman, giydiği zaman çok güzel oluyor. Bu tamamen benim hani ilgi alanımla alakalı bir şey. Çünkü ben Vakko'dan beri hep erkek tasarımıyla ilgilendim. Dizilerde de hep erkek stylingini yaptığım için gözüm artık erkek kıyafetine aşina. Mesela kadında ne moda dersen gerçekten çok hakim değilim. O yüzden sana İlgilenmiyorum soruyorum. da. Sana söyleyeyim 2020'de beyler ne giyecek? Bir de erkek starlarımızda, genç starlarımızda özellikle yani beğendiğin böyle gelecek gördüğün erkek ünlümüz kimler? Şimdi erkekler için modaya hiç girmeyeyim. Yani çünkü modada küçük küçük değişimler var ama trendlerde belli başlı şeyler değişiyor. Çok büyük bir değişim var. Nedir o? Mesela bundan 10 senelik bakıyorum. 2009'dan şu an 2019'a kadar olan bir skinny jean modası vardı. Çok dar pantolonlar. Kısa paça pantolonlar, çok dar paça pantolonlar, dar gömlekler, dar tişörtler, kesimler hep böyleydi. Şimdi artık değişti. Trendler tamamen değişti. Bu yurt dışında başladı da bize gelmesi biraz zaman alıyor ya. Biz de bunu 1-2 senede göreceğiz. Bir kere pantolonlar artık skinny tamamen demode. Bol, pileli ve yüksek bel. Şimdi bunlar çok enteresan değil mi? Ama 1-2 Zor sene da, sonra evet. buna da alışacağız. Jeanlerde de aynı şekilde bootcut denen yani o boru paça kovboy çizmeleriyle de daha rahat giyilecek jean kalıpları olacak. Biraz beller yüksek. Üst bedende de bir büyük volümlü şeyler zaten var. Erkekler için de bomberlar zaten 1-2 senedir hayatımızda. Bomber ceketler öyle. Kruvazer ceketler o da daha geniş ve büyük gösterir. Onlar var. Military dediğimiz o asker şeyleri çok demode oldu. Zımbalar çok demode oldu. Hani bunları kesinlikle Notlarınızı kullanmıyoruz. aldınız. Bir de artık asi, rock chic bir modası vardı, maskülen. Şimdi o siyahları da geride bırakıyoruz. Artık toprak tonları, bejler, kremler. Tabalar. Sen de fark etmişsindir. Tabalar, evet, Benim evet. dolabımda hiç kahverengi bir şey yoktu. Yeni yeni girmeye başladı. Oradan anlıyorum. Ya kahverengi bir de riskli bir Riskli renktir ve çok her zaman. sevilen de bir renk Aynen değildir. ekranda da güzel hani Aa, yok, ekranda asla durmaz kullanılmaz. filan. Yani öyle bir renktir ama artık her Evet. tonajı Evet, krem toprak tonları, kahverengiler, işte yeşiller, sarı, krem, bej. Bunlar hayatımıza giriyor. Bir de ton giymek yani rengarenk. Bej ayakkabı, bej mont ya da işte krem, gri. Hemen hepsinin tonları farklı ama renk olarak hepsi bir arada giymek erkeklerde çok işe yarıyor. Bir kere erkekte boyu da uzun gösteriyor tek doğrusu, renk giymek. Aynen. Evet, öyle bir avantajı da var. Şimdi birazcık sana soruları sormak istiyorum. Şu gelen sorulardan çünkü hiç sizlerden soru soramadım. Soramadın mı? Hiç. Ya hiç değilsin diye şey yapıyorum. Şurada bir şey var. Hiç. Hiç. Yani Sıfır. söylemiyorum. Nasıl öyle bir ne oldu? enerji geliyor mu? Ben yani senin o şeyini hiç bilmememe rağmen asla almıyorum. Ya Yok söyleyeyim çünkü. mi? Kıskanç mısın diye bir Evet. soru gelmiş mesela. Yok hiç. Hiç değil mi? Zaten o benim arkadaşlar arasında da şey konusudur bu. Ya hiç kıskanamaz mısın nasıl olur falan. Ya kıskanmaz Ama ben mısın hep dediği öyle- de yanlış bir dakika. Yani evet, ben Altı şimdi- alt geçmek istiyorum.
Hayır yani hani Türkiye'nin en başarılı, en starı, en yakışıklısı, en ünlüsü. Ama Hiç böyle bir problem olmadı. Hiçbir olmadı. zaman. Olmaz çünkü benim yapımda yok o. Yani o benim içimde olan bir karakter özelliği değil. Yogadan Sonradan değil, nasıl değil mi bu? yapacağım? Yogadan değil mi? Yoga benim çok yeni daha. Gerçekten yoga. Yoksa hepimiz millet yogaya başlayacağız çünkü öyle bir durum var. Bilmem. Hakikaten hiç yok ya. Hiçbir zaman yoktu Ay, çok zaten. güzel bir Sonradan şey. da kazanamazsın bunu. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ay harika. Tamam okey. Kıskanmıyoruz tamamdır. Peki senin böyle rahat listen var mı? Böyle çalıştığın vakit öyle... Yani rahat, zor listem yok. Yani hiç zorlandım. Ya erkeklerle çalışmak çok kolay. İşte tamam. Evet. Bak bu çok önemli. Evet, çok doğru. Bu. Aynen. Lütfen bunu altını kalın kalın çizmek istiyorum. Evet, erkekler Değil çalışmak mi? hiçbir Çünkü problem. erkekler söz dinliyor. Söz dinliyor. Zaten gözünün içine bakıyor. Bununla bu olur diyorsun. Hoşuna gidiyor. Yeni bir şeyler götürüyorsun. O çünkü alışveriş yapmadığı için, bilmediği için, dışarıda alışveriş merkezinde dolaşmadığı için ona yenilik bir şey götürüyorsun. Hoşlarına gidiyor. Vücuda uygunsa hiçbir problem olmuyor. Biz Ceylan'ı da aldım mesela. Evet, evet. O da anlatan. Evet, yok. Kadın giydirenlerin kadın- öyle bir derdi olabilir Kadın tabii. çok zor. Tabii. Yani kadının- son anda bir şey yapabiliyor mesela. Hani hiç haberin bile olmuyor. İşte atıyorum makyajı, saçı ya da bir parça mesela üstüne şapkası, çantası her neyse o son dokunuş mesela işi berbat Evet, edebiliyor. evet, hani evet. bütün çalışmayı Çünkü kadınlar Kaçırmış kendileri oluyor. de ben biliyorum bu işi diye İşte girdiği evet, için evet. oluyor. Orada çakışıyor stylistle kadın şeyi, zevki diyeyim. Çatışıyor. Halbuki karakter giydirdiğinizde zevklerin hiç orada olmaması lazım. Karakterin uygun olacağı şeyi giymesi lazım. Ya da Ceylan gibi kampanya çektiği zaman artık sen değilsin de teslim etmen gerekiyor Evet, değil mi? hı hı, Artık hı. yani o teslimiyet duygusu kesinlikle Evet. Erkekler daha kolay teslim ediyorlar Kesinlikle kendilerini. doğru. Fakat onların da tabii ki çok ben işte kırmızı giymem, ben bu kadar dar giymem, işte bu çok tight gibi oldu gibi şeyler. Ama onları ben korkuları zaten var. bilerek gidiyorum. Zaten Türk erkeğinin bir kalıp duruşu bir şey var, bir var. kalıbı var. Okey, Onu tamam, kırmanız doğru zaten zor. Çoğu kişiyle de çok rahat çalıştım. Medyada çok ünlü birinin eşi birçok ünlüyle arkadaş, yıllardır büyük işlerde mutfakta dururken sen nasıl kendini medyadan bu kadar uzak ve sessiz durabiliyorsun? Yani o hakikaten senin öyle bir duruşun vardır Öyle yani. duruşu var. İşte o da aynen benim Özellikle kendi karakterim. yapmıyorsun. Özellikle yapmıyorum. Karakterim bana çok müsait değil. Yani ben o kadar ünlü olmayı seven bir insan değilim. Yani mümkün mertebe geride duruyorum ya da kameralar bana uzattığında hani konuşmak istemediğimi söylüyorum. Çok fazla göz önünde olmak istediğim bir şey değil. Aslında Instagram'ı da sosyal medyayı da işim nedeniyle bu kadar yoğun Ona da kullanıyorum. geleceğim şimdi. Olmasa belki bu kadar Ona da yoğun geleceğim, kullanmam. değil Çok mi? benlik bir şey Çok değil. da az paylaşım yapıyorsun Az zaten. yani az ama yapmak zorundayım. Çünkü Deniz'le ortak kurduğumuz bir şirket var. Bir showroom'umuz var. Orada markalar var. Dizilere styling yapıyoruz. Televizyon kanallarına Evet. yapıyoruz. Biz bu arada tiyatro oyunlarına styling yaptık. CNBC, NTV'nin ekran yüzlerine yaptık 2 sene boyunca. Kampanya çekiyorum. Yani hiç sosyal medyada olmadan bu kadar modanın içinde olman garip oluyor. O yüzden paylaşıyorum. Ama özel hayatımı paylaşmıyorum. Tabii. Ama kıyafet, showroom, Deniz'le çalışmalarımız, set arkası bunları paylaşmak durumundayım. Evet yani ama Deniz'le de uyumunuz bir harika. Evet, yani, Deniz'le. Hani böyle nasıl diyeyim Tanıyanlar yani, inanamıyor. Bu kadar zıt değil Bu kadar mi? zıt. Bu kadar zıt. Yani Deniz'le tam böyle coşkulu. Çok. Nasıl Başak dinginse hani insana o huzuru veriyorsa Deniz'le böyle bir Yoruluyorsun, Tutamıyorsun. Bir maviler ay çok tatlıdır Çok yani. tatlıdır. Onu da alacağım. Bizim Evet. 10 sene olmuş. Oldu, değil yani mi? bir de ortaklık 10 sene. Yani arkadaşlık işte 10 sene, 12 sene var ama ortaklıkta hiç kavga etmeden bu zamana gelmez. Hiç Bütün olmadı mı ortaklar gerçi? ayrıldı. Hiç. Biz hiç kavga etmedik. Yani böyle bir iki fikir şey oldu ama gerçekten kavgamız yok. Bir de ortaksın yani. Ortak bir para var, ortak bir şirket var. Ya çok tatlıyız maşallah. Ay evet Ee, aman sakın. Hem arkadaş hem ortak olmak çok zor ama çok güzel idare ediyoruz. Çünkü gerçekten çok zıttız ve zıt olmanın avantajını kullanıyoruz herhalde. Başak adres değişikliği yaptınız. Rumen Evet, Rumers'ı taşındık. taşındınız. Bilmeyenler vardı. Rumen Rumers'ta neler yapıyorsunuz? Şöyle çok bir kısa bir özet Evet alalım hemen mı? bir geçeyim çünkü herkes bilmiyor. Bizim showroom'umuz var. Yaklaşık 2013'ten beri faaliyette olan bir showroom. Showroom ne yapar? Showroom'da içimizde, bünyemizde markalar var. 15 tane marka, tasarımcı ve markalar var. Biz bu markaların ürün tanıtımlarını yapıyoruz. Yani ürün tanıtımı derken özellikle styling olarak dizi
dizilere, televizyon programlarına, filmlere, celebrity için kırmızı halı ya da organizasyonlara giden kıyafetler var. Yani bizden stylistler, moda editörleri kıyafet alıyorlar ve kullanıp geri veriyorlar. Biz de bunu sosyal medya hesaplarımızdan post ediyoruz. Böylelikle ürün tanıtımı yapmış oluyoruz. Bir işimiz bu. Yani showroom'da hiçbir kıyafet satılmıyor. Her şey kullanılıp geri geliyor sponsorluk olarak. Styling ofis aynı zamanda. İşte orada kostüm provalarını yapıyoruz dizilerin, karakterlerin. Kırmızı Halı'da katılacak olan oyuncuların kıyafetlerini giydiriyoruz. Orası bir styling ofis. Bir ekibimiz var. Stylistler var bizimle birlikte çalışan. Onlarla beraber yapıyoruz. Ve bazı işte event ve organizasyonlar yapıyoruz. Kendi markalarımızın genelde. Ya satış yok. Satış yok. O yanlış Ve anlaşılmaz. şimdi evet teşvikiye taşındı. Belli ki bu konuda çok şey Çok oldu. geliyor bunlar satılıyor mu diye. Showroom ürün dolu. 15 tane markanın bütün koleksiyonları bizde. Fakat sadece moda editörleri, stylistler ve giyecek olan oyuncular gelip bizden ürün alıyorlar. PR gibi bir şey. Peki Başak, son bir şey soracağım. Merak ediyorum. Hiç böyle size çalışmak isteyip de ama sen asla olmaz dediğin hiç biri var mı? İsmini sormuyorum. Var mı yok mu? Şöyle oluyor. Seni zor yapmıyor Evet yani. isim Tamam. zaten öyle bir şey aklıma gelmiyor isim olarak ama bazen dizi geliyor mesela bize. Yok biz yapamayız diyoruz. Çünkü dizinin şimdi bizim etkimiz modayı takip eden bir işte ekip olduğumuz için trendleri takip eden işte biraz zenginlik ve böyle şıklık veya işte orada bir modayı takip eden bir karakter Gösterişli olması falan. lazım. Çok mesela töre dizisi veya daha dram dizilerinde biz kendimizi gösteremiyoruz. O yüzden kabul etmediğimiz dizi oluyor. Bize uygun değil. Hani orada bir kıyafetle ilgili bir şey yoksa. Alamadım ağzından. Evet. Gitti diziye döndü direkt. Tamam peki. Tamam peki. Başak'cığım, canım çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. ederim. Vaktini Çok güzel ayırdın, sohbet geldin. oldu. Hemen hemen genel yani sorular soracağım. Çok güzel şeyler gelmiş. Başak hepsini okudu. Bayıldık. Çok teşekkür ederim. ederiz. Hepinize güzel Sorularımı da sözleriniz için. sordum. Altta yorumlarınız gelecektir. Onları da keyifle okuyacağız. Doğru. Ama ondan önce lütfen bir abone olun. Güzel bir thumbs up da yapın. Bir de bir beğenin. Değil mi? Hemen abone olun. Artık YouTube dilinde böyle oluyor. Evet. Ve kapatıyor. Bayağı televizyon Otomatiğe programı aldım gibi. artık. Otomatiğe aldım bu işi. Çok teşekkür ederim Rica Başak'cığım. ederim Pelin'cim. Gerçekten çok zarifsin her zamanki gibi. teşekkür ederim. Çok. Hepinizi Başak'la beraber öpüyoruz. Hoşça kalın.